Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizler için hazırladığım tarif kıymalı kaşarlı pide tarifi. Bakın görüntüsü çok güzel, muhteşem, çok da lezzetli bir pide oldu. Şimdi nasıl yapmışım tarifine geçelim. Öncelikle hamurumuzu yoğurarak başlayalım. Şöyle 250 milim ılık süt kullanıyorum. Yoğurma kabına ılık sütü ekledim. 1 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı kuru maya ekliyorum. Yani yarım paket arkadaşlar. Maya, şeker ve süt birbirine karışana kadar şöyle bir karıştırdım. Sonrasında diğer malzemeleri eklemeye devam ediyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Yine onu da bir karıştırdıktan sonra ununu ekleyeceğim. 2,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Klasik su bardağı ölçüsünde 200 milimlik. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Unların hepsini ekledikten sonra yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamuru yoğurmaya başladım. Kıvamının biraz yumuşak olacağını söylemiştim. Hamur yumuşak oldu diye un eklemeyin kesinlikle. Böyle biraz toparladıktan sonra elinizi sıvı yağ batırarak hamuru yoğurmaya devam edin. Bakın benim yaptığım gibi. Böyle daha kolay oluyor. Elimizi bırakıyor hamur ve kolaylıkla yoğruluyor. Bu şekilde elimizi sıvı yağ batırarak iyice yoğuralım. Şimdi yoğurdum ve üzerini kapatıyorum. Mayalanması için bir kenara alıyorum. Hamurumuz mayalanırken pidemizin kıymalı iç harcını hazırlıyorum. Şöyle 300 gram kıymamız var. 1-2 tane sivri biberi küçük küçük doğradım ve onu ekledim. Bir tane domatesin kabuklarını soyup yine küçük küçük doğrayıp onu da ekliyorum. 3-4 dal maydanozu da ince doğradım. Ve yine onu da harcımızın içerisine ekledim. Baharatını ve tuzunu ekliyorum. Baharat olarak sadece karabiber ekledim. İç harcımızı yoğuruyorum şimdi. Malzemeler birbirine iyice karışana kadar yoğurmamız yeterli olacaktır. Ve bu şekilde iç harcımızı da hazırlayıp bir kenara alıyorum. Şimdi hamurumuz mayalandı ve pidelerimizi yapmaya geçiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde mayalanmış. Hamur kartıyla mayalanan hamuru şöyle içe doğru toparlıyorum ve tezgaha alacağım. Bu sırada hamurumuzun havasını da almış oluyoruz. Şöyle tezgaha alıyorum hamuru. Öncesinde un serpmeyi unutmuşum arkadaşlar. Sonra un serptim. Mutlaka un serperek alın hamurunuzu tezgaha. Çünkü yapışma olabilir. Hamurumuz yumuşak olduğu için. Hamurumuzu eşit 2 parçaya ortadan bölüyorum. Ve 2 tane beze yapıyorum. Ben bu hamurdan 2 adet pide çıkardım ama eğer küçük boyutta yapmak isterseniz 2'den fazla da pide çıkarabilirsiniz. Çok lezzetli, çok doyurucu bir pide oluyor arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi yine tezgaha un serpiyorum birazcık yapışmaması için. Biraz da hamurun üzerine serpip oklavayla açacağım. İsterseniz merdane ile de açabilirsiniz. İstediğiniz boyuta gelene kadar açın. Ben yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğünde olana kadar açtım. Hamurumuzu fazla inceltmiyoruz. Şu şekilde bakın. Çevire çevire yuvarlak formunu bozmadan açıyoruz. Servis tabağı büyüklüğüne geldiği zaman yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Kalınlığını şöyle göstereyim. Bakın fazla ince olmayacak hamurumuz. Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alıyorum hamuru. Tepsiye aldıktan sonra şöyle bir düzeltme de yapabilirsiniz. Şu şekilde hamurumuzun uç kısımlarını hazırladığım kıymalı iç harçtan azar azar koyuyorum. Pidemizin kenar kısmını oluşturuyoruz. Şöyle yeteri kadar koyalım arkadaşlar. Eğer fazla koyarsanız pişerken açılma olabiliyor. O yüzden çok fazla koymamaya dikkat edelim.
Ve kıymayı koyduktan sonra şu şekilde hamurun ucunu çekiştirerek kıymanın üzerine kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde hamuru çekiştirip kıymanın üzerine kapatıyoruz ve pidemizin kenarını oluşturmuş oluyoruz. Kenarının tamamını bu şekilde kapattıktan sonra tekrar kapattığımız birleştirme kısımlarını şu şekilde elimizin ucuyla bastırarak iyice yapıştıralım ki pişerken açılma olmasın. Kenarlarını kapattıktan sonra şöyle düzeltmeleri yapalım. Üstüne hafif hafif bastırarak açılma olup olmadığını kontrol edebilirsiniz bu şekilde. Ve açılma olan yerleri tekrar yapıştırabilirsiniz. Şimdi de pidemizin içini dolduruyoruz. Yani ortada boş kalan kısmını. Kıymalı harçtan her tarafına eşit şekilde yerleştirerek içini doldurdum arkadaşlar. Bakın bu şekilde her tarafına eşit bir şekilde kıymalı harçtan yerleştirdim. Son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor, muhteşem oluyor arkadaşlar bu pide. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Pidemizin kaşar peynirini de yerleştirdikten sonra kenarını bu şekilde sıvı yağ ile yağlayıp o şekilde fırına veriyorum. Daha güzel kızarıyor arkadaşlar. Önceden ısıttığım alt üst ayar 220 derece fırında pidemizi pişirmeye gönderiyorum. Isı derecesi biraz yüksek olmalı. Fırından fırına fark edebilir. Çok da çabuk pişiyor arkadaşlar. Mutlaka kontrol ederek pişirelim. İkinci pidemizi de aynı şekilde hazırladım. Ve onu da diğer pide piştikten sonra pişireceğim. Şöyle pidem fırında pişerken size bir görüntü almak istedim. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Gerçekten çok iştah açıcı ve çok güzel bir görüntüsü var. Pidemiz pişti. Fırından aldım. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Şöyle sıcağıyla hemen kenarlarına biraz tereyağı sürüyorum. Çok lezzetli oluyor ve yumuşak oluyor kenarları arkadaşlar. Hemen ikinci pidemiz de pişti. Onu da şöyle göstermek istedim. Onu da yine sıcağıyla kenarlarını yağladım. Ve o da yemeğe hazır. Hemen şöyle kesme tahtasının üzerine aldım ve dilimleyerek size içini, altını, üstünü de göstereceğim pidemizin. Sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Ekmeği yumuşacık, içi sulu sulu, üzeri bol peynirli bu Karadeniz pidesini mutlaka yapın. Gerçekten sizler de çok beğeneceksiniz. Bu tarifimi daha önce çok kez yaptım arkadaşlar. İkram ettiğim herkes de çok beğenmiştir. Şöyle bir dilimi alıp size yakından da göstermek istiyorum. Hamurunun nasıl piştiğini, kenarını. Bakın görüntü muhteşem. Şöyle altını, yumuşaklığını da görmeniz için yakından tekrar gösteriyorum. Altı da çok güzel bir şekilde pişmiş gördüğünüz gibi. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.